Merhaba, bu videoda son peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed 600'lü yıllarda değil de bugün yaşasaydı ve bir ülke kuracak olsaydı hangi devletlerle savaşırdı ve büyük bir imparatorluk kurma yolunda yaşanacak olayların savaş senaryosunu yapacağım. Çok beğenilirse devamı gelecektir. Ayrıca lütfen bunun bir kurgu olduğunu unutmayın ve peygamberimize herhangi bir kötüleme yoktur. İyi seyirler. İlk olarak peygamber Mekke'de doğduğu için bugünün Suudi Arabistan'ını Hazreti Muhammed'in ülkesi olarak kabul edeceğiz ve ülkenin kralının da Selman bin Abdülaziz değil, Muhammed peygamberin olduğunu farz edelim. İlk olarak Hazreti Muhammed ülkesinin ismini Suudluk'tan çıkarttı ve adını Arabistan İslam Krallığı koydu. Bu arada Hazreti Muhammed dünyaya barış getirmek istiyordu ve öncelikle Yemen'deki iç savaşı durdurmak için harekete geçti. Ordusuna emir verdi ve Yemen'e bir askeri operasyon başlattı. Arabistan ordusu ilk olarak Yemen'in başkenti Sana'yı kontrolü altına almak için kıyı üzerinden ilerledi. Fakat karşılarına Yemen'de bulunan terör örgütleri çıktı ve bunlar Hazreti Muhammed'e de biat etmek istemiyorlardı. Bu yüzden kısa süre sonra Arabistan ordusunun önlerinde bombalar patlatıldı ve ordu ilerleyemedi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed'in emri ise Yemen'e yüklü sayıda savaş uçağı gönderilmesiydi. Bunun üzerine savaş uçakları geldi ve Yemen'deki tüm terörist grupları havadan vurdu. Böylece Arabistan ordusu hız kesmeden ilerlemeye başladı. Çok kısa bir süre sonra ordu başkent Sana'ya ulaştı. Böylece başkenti düşen Yemen'i kurtarmak artık daha da kolaylaştı. Bir aylık bir süre sonunda Arabistan ordusu Yemen'i büyük bir güçle yenerek bütün toprakları ele geçirdi ve Yemen yönetimine Müslüman ve iyi niyetli bir lider getirildi. Yemen'de kazandıklarını duyan Hazreti Muhammed bunu sevinçle karşıladı. Fakat bu arada Yemen halkı ülkelerini Hazreti Muhammed peygamberin devleti olan Arabistan İslam Krallığı'na bağlamak istiyorlardı. Bu yüzden seçim yaptılar ve %90'lık bir oranla evet kararı çıktı. Bunun üzerine Yemen artık Arabistan İslam Krallığı'na bağlı bir bölge oldu. Hazreti Muhammed'in zekası sayesinde Yemen kurtarılmış ve halkın kendi isteğiyle de toprak almış oldu. Bu arada Hazreti Muhammed yıllardır süren Suriye iç savaşına da el atmak istedi ve bu savaşı durdurmanın tek yolunun kan dökmek değil, barış olduğunu dile getirdi. Fakat Hazreti Muhammed'in var olduğu göz önüne alınırsa Suriye halkının %70'i Muhammed peygambere biat ederek ordusuna katılmak istedi. Böylece bu %70 Suriyeli Hazreti Muhammed'in ordusuna katıldı. Durum bu olunca Suriye'de çok az sayıda insan kaldı ve Muhammed peygamber fetih hareketlerine başlamak için ordusunu Suriye'ye yönlendirdi. Bunun üzerine Arabistan İslam ordusu Suriye'ye giriş yaptı ve başkent Şam'a doğru ilerlemeye başlandı. Çok sürmedi ki Hazreti Muhammed'in ordusu başkent Şam sınırlarına dayandı. Suriye tam savaş uçaklarını kaldıracaktı ki aynı şekilde Arabistan'ın savaş uçakları bölgede belirdi. Bu yüzden bir süre boyunca savaş uçakları havada savaşmaya başladı. Ardından Arabistan hava savaşını da kazanınca ordu başkent Şam'ı da ele geçirdi. Böylece Şam düşünce Suriye yönetimi de düştü. Ardından Suriye'nin her bölgesine Arabistan ordusu gönderildi ve böylece Suriye'nin tamamı Hazreti Muhammed'in yönettiği Arabistan İslam Krallığı'nın eline geçti. Hazreti Muhammed savaşta başarılardan başarılara koşuyordu. İyi bir komutan ve başarılı bir Arabistan kralı olmuştu. Hazreti Muhammed bunun dışında Türkiye ile iyi anlaşmak istiyor ve güzel ilişkiler kurmak için gerekli adımları atmak istiyordu. Ayrıca Türkiye de bunu memnuniyetle karşılıyor ve gerekirse askeri ve teçhizat yardımı yapacağını söylüyordu Türkiye. Bu arada Hazreti Muhammed İsrail ve Filistin arasındaki husumetleri biliyordu. Bunun dışında peygamber Arabistan Yarımadası'nda bulunan petrolleri her geçen gün çıkartıyordu ve buradan bir gelir kaynağı oluşturdu. Bu paralarla diğer İslam ülkeleri olan İran ve Pakistan'dan nükleer bomba yapımı için yardım talebi gönderdi. Ancak beklenenin dışında Pakistan ve İran bu paraları kabul etmedi ve Hazreti Muhammed'in ordusuna ücretsiz bir şekilde nükleer bomba sağlayacaklarını duyurdular. Ardından Pakistan'dan 40 adet nükleer başlıklı füze Arabistan İslam Krallığı'na teslim edildi. İran ise Arabistan'a nükleer yapımını öğretti. Artık nükleer silahlara sahip olan Hazreti Muhammed İsrail'i rahat bir şekilde uyarabilirdi. Derken çok geçmeden İsrail'e bir mektup gönderdi. O mektuptaysa şunlar yazıyordu: Allah'ın adıyla. Sevgili İsrailoğulları, Yüce Allah'ın size ve tüm insanlara indirdiği Kur'an'a uyun ve Yahudiliği bırakıp Müslüman olun. Ayrıca Filistin ile uğraşmayı bırakmazsanız, yaratıcınız olan Allah, Kudüs dahil her toprağınıza gökten ateşli taşlar yağdıracaktır, dedi. İsrail ise bu mektubu ciddi bir endişe ve korkuyla okudu. Fakat sonra ciddiye almayarak mektubu sakladı ve Filistin'e zulmetmeye devam etti. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ellerini gökyüzüne kaldırarak Allah'a dua etti ve
duası anında kabul oldu. Çok geçmeden İsrail'de şiddetli depremler meydana gelmeye başladı ve bölgede yer alan volkanik dağlar patlamaya başladı. Bunun üzerine İsrail'in üzeri Rab katında işaretlendi ve tam oraya olacak şekilde ufak fakat yakıcı taşlar yağmaya başladı. Hz. Muhammed'den af dilemeye başlayan İsrailoğulları hemen Arabistan İslam Krallığı'na bir mektup gönderdi ve o mektupta da şunlar yazıyordu: Ey Allah'ın elçisi Muhammed, lütfen Rabbine dua et de bu depremleri ve düşen taşları durdursun. Böyle devam ederse İsrailoğullarının sonu gelecek. Sana söz veriyoruz, Filistin'i rahata erdireceğiz ve biz de Müslüman olacağız. Bunu okuyan Hazreti Muhammed yine dua etti ve bir gün sonra depremler ve gökten düşen taşlar mucizevi bir şekilde durdu. Bunun ardından İsrail halkına Müslümanlığı kabul ettirdi. Böylece İsrail ülkesi Müslüman bir ülke statüsüne girmiş oldu. Bu arada Türkiye ise Arabistan'ın yaptığı bu fetih hareketlerini görünce kendi de Yunanistan'a savaş açmak istedi ve topraklarını Arabistan gibi genişletmek istiyordu. Türkiye'nin ilk planı Yıldırım Harekatı'yla Selanik'e kadar ulaşmaktı. Bu yüzden öncelikle Yunan sınırını savaş tanklarıyla doldurdu. Hemen ardından ordusunu göndererek ilerlemeye başladı. Yunanlar ise aynen kendi askerlerini Türk sınırlarına gönderince ilerlemeler durdu ve karasal bir çatışma patlak verdi. Kısa bir süre sonra Yunanlar Edirne'ye girdi. Fakat alt bölgede Türkler hala ilerlemeye devam ediyordu. Türkiye ilerledi ve Yunan bir kent olan İskeçe'ye kadar toprak fethetti. Yunanlar ise aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor ve Kırıkkale'nin Karadeniz'e bakan tarafı dahil bu bölgeyi ele geçirmişlerdi. Bu arada Hazreti Muhammed'in yönetmiş olduğu Arabistan Krallığı Türkiye'ye savaş uçağı ve askeri ordu yardımı yapmaya başladı. Bunların gelmesiyle İslam ordusu Kırıkkale ve Edirne'ye gönderildi. Böylece kısa bir süre sonra bu kentler Yunan işgalinden kurtuldu. Ayrıca bölgede kalan diğer İslam orduları Yunanistan'ı fetihte Türk askerlerinin yanına gönderildi. Bir süre sonra Türkiye'nin ilerleyişine Yunanistan karşı koyamıyordu. Çünkü Arabistan Krallığı'nın da desteğini almıştı. Bu yüzden hemen olacak bir şekilde Drama, Serez ve oradan da Selanik olarak bu Yunan kentleri Türk ordusu tarafından ele geçirildi. Ayrıca bu arada Bulgaristan'da Türkiye'ye savaş ilan etti ve sınıra ordusunu göndermeye başladı. Ardından Bulgarlar Türk sınırına geldiler ve ilk olarak Karadeniz kıyıları üzerinden ilerlemeye başladılar. Ayrıca Bulgar savaş uçakları da bölgeye gelip Türkleri bombalamaya başladı. Türkiye devleti ise o anda hemen F-16 savaş uçaklarını Bulgaristan sınırına gönderdi. Ayrıca ordusundan bir kısım daha ayırdı ve onları da Bulgar sınır hattına yolladı. Böylece burada hem hava savaşı hem de kara savaşı hızla devam etmeye başladı. Çok kısa süre sonra Türk ordusu Bulgaristan ordusunun savunmasını parçaladı. Böylece Türkler de aynı şekilde Karadeniz kıyılarından Bulgar topraklarını ele geçirmeye başladı. İlk olarak düşen Bulgar kenti Burgaz olmuştu. Daha sonra hızlı bir şekilde Varna kentine ulaşıldı. Türkiye çok mutluydu. Çünkü Yunan ve Bulgar savunmasını parçalamayı başarmıştı ve ilerleyişlerine devam ediyorlardı. Arabistan İslam Krallığı'na geri dönersek, bu arada Hazreti Muhammed tüm Arap Yarımadası'nı kendi topraklarına katmak istiyordu. İlk olarak Umman'dan başladı ve Umman'a yine bir mektup yollayarak şunları söyledi: Sevgili Umman, bütün Arap ülkelerini birleştirmek istiyorum. Umman'ı Arabistan Krallığı'na bağlayın ve herkes huzur içinde yaşasın. Deyince Umman halkı Hazreti Muhammed'e olan sevgisinden dolayı ülkelerini bağlamak istedi ve Muhammed peygambere güvenerek seçim yaptılar ve ülkenin %100'üne yakın herkes evet kararı vererek Umman'ı Arabistan İslam Krallığı'na bağlamış oldular. Böylece Hazreti Muhammed bu karara sevinse de dünyada ona karşı olanlar da vardı. Örneğin Hristiyan ülkeler. Bu Hristiyan ülkeler İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ülkesine karşıydılar ve daha fazla ilerlemesini istemiyorlardı. Hazreti Muhammed'in onlarla yapacağı büyük bir savaş öncesi durumlar çok karışıktı. Bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devam etmesi için bu videoya kısa süre içerisinde 20.000 beğeni atabilirsiniz. Diğer bir bölüm olan 2. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.